İşten geldin yorgun argın, evde yemek yok, hatta misafirin geliyor, hatta kız arkadaşının aklını başından almak istiyorsun. Malzemen çok az, hatta yok gibi. Buna rağmen herkesin parmaklarını yiyeceği ve ilk defa göreceğin kolay, hızlı ve seni çok şaşırtacak bir tarif yapıyoruz. 2 orta boy patlıcanın bir tanesi ortadan ikiye kesiyorum. Yarısını, hatta bu parçasını meze yapacağız. Diğer yarısını ve bir patlıcanı yemekte kullanacağız. Hemen paçalı soyuyorum. Patlıcanı ortadan ikiye kesiyorum. Bugün tek kişiyim. Barbaros, dövücü Barbaros yok. Yürüyen cinsellik yine çiftleşme dönemine girdi. O yüzden tek başımayım. Patlıcanı boyu, yani büyüklüğü yarım parmak boğum büyüklüğünde olmalı. Hemen hemen hepsini aynı şekilde kestiğinize emin olun. 1,5 patlıcan, orta boy patlıcan yemek için. Diğer kalan yarım patlıcan size az gelmesin, bir porsiyon meze çıkar. Hemen patlıcanı uzunlamasına hemen hemen hepsi aynı kalınlıkta kesiyorum. Suya koymanıza gerek yok. Tuzluyoruz ama bolca tuzlayın. Ve 15 dakika tuzla beklemesini istiyorum. Biraz yağ. Çok fazla yağ ihtiyacım yok. Kızartacak kadar yeterli. Yağ ısındı mı ısınmadı mı bir bakalım. Yeterince kızmış. Fakat burada çok fazla tuzlu olmasın. Daha sonra hemen kendimizden uzağa yağın içine. Müthiş bir yemek yapıyoruz. Hatta restoranlar eminim ki bunu menüsüne dahil edecek. Şöyle peçete kullanalım. Koray, biz yağsız yemek istiyoruz, diyet yapıyoruz diyenler bunu fırında kızartabilir, pişirebilir. Patlıcanları kesinlikle tam kızartmıyorum. Bakın, altın sarısı olmasına bile izin vermedim. Sadece lezzetlendiriyorum. Ve çiğ kalmaması için yemeğin içinde ön hazırlık yapıyorum. Etsiz bir yemeğin nasıl bu kadar lezzetli olduğuna şaşıracaksınız. Gitgide sulanıyor tuzladığımız için. Suya koymadık ama hemen suyunu alıyorum, bir fazla tuzunu alıyorum. Daha sonra hemen yağın içine fazla suyunu, tuzunu alıyorum. Hemen yağın içine. Böylece hem yağımı bozmuyorum, hem de yağ sağa sola sıçramıyor sulanmadığı için. Bu yemeklik olarak kızarttık. Burada sırasını bekliyor ama mutlaka bunları çok iyi kızartacağız. Dikkat edin. Bu patlıcanlara dikkatli davranıyoruz. Çünkü müthiş bir meze yapacağız. Hemen bir havlu kağıt. Fazla yağını alması için. Tam altın sarısı kızarmış. Dikkat ediyor musunuz? Aynı tavayı kullanıyorum. Yağını boşalttım. Biraz sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Lezzet ufak detaylara saklı. Dikkat! Aynı tavayı kullanıyoruz. Aynı tava. Bir soğan. Ufak bir soğan kullanıyorum. Halka halka kesiyorum. Ne çok ince ne çok kalın. Aynen böyle. Biraz lezzetlenmesi için yağın hem de soğanın karamelize olması için az bir kızartacağız. 2 dakika. Düşeş, yine açta kaybediyoruz. Zaten ne zaman kazandık ki? 2 tane sarımsak. Barbaros çiftleşme döneminde biz yine yalnızız. Patlıcanları da hemen oyunun içine katıyorum. Şöyle bir çeviriyorum, o kadar. Sıcak su üstünü geçecek kadar. Sadece üstüne geçecek kadar. Saat gece 3'te bu yemeği yapmamız sizi aldatması. Yemek sonunda nasıl şekil değiştirecek inanamayacaksınız. Bu arada burası mutfak, kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Siz de bir kahve yapın, beraber içelim. 10 dakika, 15 dakika kendi kendine pişsin. 10 dakika sonra bakın patlıcanın, soğanın, sarımsağın bütün lezzeti suya geçti. Buraya atlamayın. Karabiber, yarım çay kaşığı kadar karabiber. Biraz acı isteyen kırmızı pul biber. Tamamen size kalmış.
İster ekleyin ister eklemeyin. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Ve tuz. Patlıcan tuzlu olabilir. Tuzla aranıza girmem. Tuz işi tamamen sizde. Şimdi karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır. Evet. Şimdi burada hemen lazanya. Makarna da kullanabilirsiniz ama lazanya bu tarifi şova çıkartır. 1 2 3 4 5 tane kullanalım. Bunları şöyle kırarak gelişi güzel. Aynen böyle atıyorsun. Bunlar daha sonra şov olarak geri dönecek size. Ve üstünü geçecek kadar su. İşte bu. Sadece üstünü geçecek kadar. Bir sarımsak. Bir sarımsağı rendeliyorum ve en yüksek ateşte süzme yoğurt markası hiç önemli değil artık. Hangisi ucuzsa onu kullanın. Şöyle 3 yemek kaşığı. Bir tık zeytinyağı damlatıyorum. Ve biraz naneliyorum. Hop nane. Süzme yoğurt kullanırsanız çok daha iyi performans alırsınız. Ama Koray yok diyorsanız da ev yoğurdu kullanabilirsiniz. Hemen bu da köşede sırasını beklesin. Bakın yeterince suyunu çekti, görüyor musunuz? Şöyle çukur bir tabak kullanıyorum. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Of! En lezzetli lazanya, makarna, artık adını ne koymak isterseniz. Evde şu kadarcık malzemeyle ziyafet. Vallahi dayanamayacağım. Şunu yapacağım ya. Koray bu kadar su çektirmek fazla olmadı mı? Bütün lezzet geçti. Daha önce yemediğiniz bir lezzet yiyeceksiniz. Biraz tereyağı. Kırmızı toz biber. Çok az sıvı yağ. İsteyen pul biber. Böyle bir şey beklemiyordunuz değil mi? Lezzetsiz olma şansı var mı sizce? İşte bu. Evde şu kadarcık malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli bir yemek yaptığınızı şaşıracaksınız. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, ayağa kalkın ulan ustanız geldi. Hala ve hala vıdı vıdı konuşan 2-3 tane zibidi var. Hep aynı tarifleri izlemek istiyorsanız tamam istediğinizi izleyebilirsiniz. Binlerce yemek kanalı var ama şuraya gelip cart curt etmeyin. Ondan sonra Koray niye çok sert davranıyorsun, ağzını bozuyorsun, hak ettiğine gerekli yerde, doğru yerde edilen küfür, iltifat gibidir unutmayın. Artık bu kibarlığı bırakalım. Yanımıza iti köpeği yaklaştırmayacağız arkadaşlar. Şunun bir tadına bakalım. Baştan uyarıyorum. Bunu bir kere yaparsanız evdeki herkes her zaman, her gün isteyebilir. Ve ona göre yapın. Of. Şöyle biraz da yoğurdundan. Bir kez de olsa mutlaka yapmalısınız. Açın ağzınızda şunun bir tadına bakın. Bu kadar lezzetli. Bir lazanya, bir makarna, bir mantı. Mantı mı? Yemedim diyeceksiniz. Bak bu kadar söylüyorum. Açın ağzınızda bir kere bir tadına bakın. Bu kadar lezzetli olabileceğini şaşıracaksınız. Ben bunu yemeye devam edeyim. Siz ikinci tarifi izleyin. Aynı yağ kullanacağız. Ne koymuştuk? Pul biber, kırmızı toz biber, tereyağı, zeytinyağı. Biraz daha yağlayalım. Yağ ısındığı anda bakın daha önceden yaptığım domates sosu. Dikkat ediyor musunuz? Eğer bu yoksa 2 tane domatesi rendeliyorsunuz. Ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Eğer bu varsa şöyle 1 su bardağı domates sosu hemen içine. Buraya kadar tamamız değil mi? Bir domates. Bir domatesin sadece yarısını kullanacağım. Ya Koray hem domates rendeledik diyelim ya da böyle domates sosu kullanıyorsun daha önce yaptın. Böyle ihtiyaç var mı? Bu sosu lezzetlendirecek, kıvam verdirecek. Yarım kullanıyorum. Daha fazla yaptığınızdan bir tane kullanırsınız. Kaynamaya başladığı anda hemen şöyle bütün şekilde bu kıvam verecek. Lezzet ufak detayda saklı.
sos yaparken unutmayın. Kullandığımız bardağı hatırlıyor musunuz? Bakın bardağın şöyle 1/4 kadar, hatta 1/5 kadar şöyle suyundan ekliyorum. Altını yani en kısa alıyorum. Daha sonra bir kapakla taşmaması için şöyle yarım kapatıyorum. Bu yavaş yavaş 15 dakika, 20 dakika pişecek. Bir sarımsak. Daha önce de göstermiştim bu tarifi. Daha kapsamlı izlemek isteyenler için hemen şuraya tarifi bırakıyorum. 2 yemek kaşığı, hatta 2,5 yemek kaşığı süzme yoğurt. Çok az yağ. Tamamen şu akışkan bir hal alsın. Şimdi artık hemen tavamızı yapabiliriz. Karabiber. Biraz tuz. Şöyle karıştır. Bu mezenin özelliği sıcak ikram edilmesi. Koray, daha önce kızarttığın patlıcanları hemen servis yapabilir miyiz? Hemen de yapabilirsiniz mezeyi ama bunu yani mezeyi daha sonra da Lego gibi birleştirerek yapabilirsiniz. Patlıcan royasının sıcak servis yapılması, sosunun sıcak olması. Şu diri diri domatesleri hatırlıyor musunuz? Patlıcan royası tamamen isteğe bağlı. Üstüne biraz nane, biraz kırmızı pul biber. Yeni nesil meyhanelerin masalara sunduğu patlıcan royası. Yani sosu sıcaklaştırıyor bunu. Şimdi hemen, hatta hiç bölmeyelim. Şöyle bir açın ağzınızı. Şunun zaten lezzetsiz olma şansı var mı? İmkansız. Ya inanılmaz bir şey. Maç izleyeceğim bu şeyler yiyip içerken. Maçın yanında kalmasını istiyorum ama insan kendini böyle şeyler tutamıyor. Muhteşem olmuş. Muhteşem. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.